Değerli çiftçi dostlarım, bugün size sadece geleceğin traktörlerini anlatmayacağım. Bugün önümüzdeki 10 yıl boyunca çiftçiliğin karlılığını belirleyecek en önemli yatırım kararlarını analiz edeceğiz. Artık traktör seçimi sadece beygir gücü ve markadan ibaret değil. Bu bir enerji ve verimlilik stratejisi. Dizel motorun 100 yıllık saltanatı sona ererken tarlalar 3 büyük devrime hazırlanıyor. Bu öyle kapsamlı bir devrim ki traktör piyasasını, tarlaları, çiftçinin yorgunluğunu kökten değiştirecek. Gelin bu devrimlerin işletmenize etkilerini rakamlarla inceleyelim. Her şeyden önce en temel konu maliyet. Bugün 100 beygirlik bir traktörle tarlada geçirilen zorlu bir günün maliyeti ortalama 90 litre, 5130 TL yapar. Bu hepimizin bildiği acı gerçek. Şimdi elektrikli alternatif ele alalım. Aynı işi yapacak 72 kW'lık batarya ile bir traktör iki farklı enerji maliyeti var. Gece boyunca evimizin elektriğinden, bahçemizdeki elektrikten şarj ettiğimizde ortalama 3 TL'den toplam dolum maliyeti 216 TL. Hızlı şarj istasyonunda ortalama dolum maliyeti 650 TL gibi bir fiyat yapıyor. En pahalı senaryoda bile dizele göre tasarruf oranı %90'ı aşıyor. Bu artık bir yakıt gideri değil, kontrol edilebilir bir enerji yatırımıdır. Daha da önemlisi, elektrik size enerji bağımsızlığı sunar. Tarlanızın bir köşesinde kuracağınız küçücük bir güneş enerji sistemi ile traktörünüzün yakıtını bedavaya bile getirebilirsiniz. Bu, sizi gelecekteki mazot zamlarından tamamen koruyan stratejik bir kalkandır. Şimdi performansa geçelim. Elektrikli motorun gücü neden farklı? Çünkü bir dizel motor, patlamalarla pistonları hareket ettirerek güç üretir. Bu bir süreçtir. Elektrik motoru ise elektromanyetik alanla gücü doğrudan iletir. Tıpkı bir ışık düğmesine basmak gibi anında. Bir anlık tork, tarlada daha az patinaj, daha iyi çekiş kontrolü, daha hızlı iş bitirme anlamına gelir. Verimlilik konusunda otonom sistemler devreye girecek. Bu yeni nesil traktörler sadece motoruyla değil, beyniyle de geliyor. Otomobillerden tanıdığımız, çevresine lazerle 3 boyutla tarayan lidar sistemleri, GPS destekli otonom sistemler, traktörünüzü akıllı bir çalışana dönüştürecek. Tohum, gübre ve ilacı santimetrik hassasiyetle kullanarak israfı önleyecek. Traktör kendi kendine çalışırken siz başka işlerinizi planlayabileceksiniz. Bu verimlilikte bir devrimdir. Siz bir köşede çayınızı yudumlarken o tarlayı milimetrik olarak bilgisayarlı sistemlerle ekecek. Ve bunlar çok ciddi maliyetler veya lüks olarak tanımlanmayacak. Bunlar standart opsiyonel paket olarak gelecek. Gelelim en kritik analize. Toplam sahip olma maliyetine. Yani bir traktöre 5 yıl boyunca cebinizden çıkacak toplam para. Evet, ilk başta elektrikli traktörler dizel muadillerine göre bir miktar daha pahalı olacak. Ancak bu fark batarya maliyetlerinin yarıya inmesi ve seri üretimle kapanacak. Hatta günümüzdeki traktör fiyatlarının çok daha altına düşmesi muhtemel. Çünkü görselde gördüğünüz üzere 218 beygirlik bir elektrik motor, 218 beygirlik dizel motor. Üzerindeki her bir kablo, her bir parça bir maliyet, araştırma geliştirme maliyeti, işçilik maliyeti. Elektrik motorundaki sadeliği görebiliyor musunuz? Elektrikli araçlardan tanıdığımız gibi bu araçlarda yağ, şanzıman, egzoz, filtre bunların hiçbirisi yok. Bu yüzden de özellikle maliyetler çok aşağı düşüyor. İşte sihir burada başlıyor. Bakım konusunda yağ, filtre, enjektör, şanzıman yağı gibi kalemler yok. Sabit bakım masrafları ortadan kalkıyor. Elbette bazı riskler kafanıza takılıyor olabilir. Batarya ömrü bir soru işareti olarak aklınıza gelebilir. Ancak günümüzde yaklaşık 400 bin kilometre yol yapmış, 8 senelik bir elektrikli aracın bataryası yaklaşık %85'lerde, %80'lerde. Yani %70'e kadar kullanılabiliyor bu bataryalar. Geri dönüşüm maliyeti 72 kW'lık bir bataryanın günümüzde yaklaşık 350 bin TL civarında. Zaten 400 bin kilometreye giden araçların mutlaka motor ve şanzıman değişimi rektifiyesi yapılıyor. Bu onlara göre çok daha az bir maliyet. Dezavantajlarından bahsedecek olursak şarj süresi ve bataryanın ağırlığı. Şu anda yapılan çalışmalara göre 2028 yılından sonra katı hal bataryaları dediğimiz çok daha yüksek kapasitede, çok daha hızlı şarj olan ve maliyetleri daha düşük bataryalar geliyor. Bu bataryaların hafifliğiyle de bir devrim
artık olgunlaşmış olacak. Elektrikli traktörlerle ilgili birçok avantajdan bahsettik. Bahsetmediğimiz konulardan bir tanesi de traktörlerin ses seviyesi. Mevcut traktörlerin sesi inanılmaz derecede yüksek ve sürekli üzerinde çalışıyorsunuz. 220 beygirlik bir elektrik motoru evdeki çamaşır makinesinden daha az ses çıkartıyor. Bu da çiftçilerin hem bedensel hem de zihinsel olarak yıpranmamasına sebep olacak. Halihazırda birçok firma şu anda elektrikli traktörlerini tanıtmaya başladı. Bu sessiz devrim çok uzakta değil. Traktör almak için araştırma yapıyorsanız elektrikli traktörlerin gelişimlerine bir göz atın derim. Çünkü tarımda makinalaşmayı baştan sona değiştirecek. Çok büyük bir konfor, çok büyük bir ekonomik avantaja dönüşecek. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi konu dizel mi, elektrikli mi sorusundan çok daha derin. Bu, enerji maliyetlerimi nasıl sıfırlarım, iş gücü verimliliğini nasıl artırırım ve çiftçiliğimin gelecekte karlılığını nasıl garanti altına alırım sorularını sormaktadır. Traktör, tarlanızın kalbidir ve önümüzdeki 5 yıl bu kalbe bir dizel motor mu yoksa elektrik motoru mu takacağınıza karar vereceğiniz dönem olacak. Size tavsiyem bugünden çiftçilerimizin çatısına veya arazinize kurabileceğiniz bir güneş enerjisi sisteminin fizibilitesini araştırmaya başlamanız. Çünkü geleceğin en zengin çiftçileri sadece toprağını değil, kendi enerjisini de en verimli şekilde yönetenler olacaktır. Bu analiz hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz. Peki ya hiç durmadan 24 saat çalışması gereken devasa işletmeler? İşte burada hidrojen devreye giriyor. Hidrojen bir mobil elektrik santrali gibi çalışır ve 5 dakikada dolum imkanı sağlar. Henüz altyapısı ve teknolojisi pahalı olsa da gelecekte özellikle büyük ölçekli tarım operasyonları için en stratejik çözüm olabilir. Şu anda halihazırda Japonya'da üretimine başlanmış hem araçlar hem traktörler mevcut. Kobato bu konuda öncü. Bununla da ilgili ayrıca bir video yapacağım. Kanalımızı takip ederek bunlara ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Daha sonraki videolarımız hem hidrojenli traktörün hem de markaların tanıttığı elektrikli traktörlerle ilgili tanıtım videosu olacak. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bereketli ve karlı bir gelecek dileriz.